Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepinizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bugünkü dersimiz frekansla uzaktan şifa konusunun 3. ve son bölümü ile ilgili olacaktır. Burada frekansların buluşması eşittir denge ama tedavi mi değil mi bu konu konuşulacak. Ayrıyeten frekanslar zarar verebilir mi ve aynı zamanda frekansların manevi boyutu nedir? Bu noktada inşallah sizlerle bilgiler paylaşmış olacağım. Frekans buluşması eşittir denge ama tedavi değildir. Tedavi olması için frekansın doğru bilgiyle, doğru yapıya ve doğru zamanda gönderilmesi gerekir kardeşlerim. O frekansın karşı tarafta neyi, nasıl değiştireceği bilinmiyorsa bu karanlıkta ateş etmeye benzer. Ve kontrolsüz frekans eşittir zarar verebilir mi? Evet, kesinlikle evet. İşte nedenleri neler sizlerle paylaşıyorum. Enerji sistemleri hassastır. Ruhsal ya da biyolojik sistemlerde yanlış bir frekans, aşırı uyarım, ters rezonans, enerji çakışması oluşturabilir. Frekans bir nevi taşıyıcıdır. Sadece ses değil, niyet de taşır. Şuursuzca gönderilen bir rezonans dalgası karşı tarafta blokaj, sıkışma ya da huzursuzluk oluşturabilir. Tıpkı uygun olmayan ilacı alan birinin daha kötü olması gibi örnekleyecek olursak. Evet, yine kodlama bilinci yoksa bu frekansta, frekans ne için gönderiliyor? Bilgisine sahip değilse, ne taşıdığı belli değilse, yani niyet mi, dua mı, bilgi mi ne taşıyor bu frekans? Dolaşımda bozuk bilgi veya düşük enerjili parazit etkisi doğurabilir. Gerçek şifada gerekli 3 unsurdan bahsedeceğim. Bu frekansın gerçekten şifa olabilmesi için bahsetmiş olacağım bu 3 frekans içerisinde 3 unsur içinde bulunması lazım. Bunlardan birisi niyettir. Ne için gönderildiği, şuur, dua, yönelim. Niyetin açılımı bu. Kodlama. İkincisi hangi bilgiyi taşıyor? Esma, hücresel bilgi mi yoksa sembolik mi? Ve ilahi izin. Üçüncüsü, şifanın gelmesine izin var mı? Ve kalp hazır mı? Eğer bu üçü bir arada değilse frekans ya boşa gider ya da ters etki doğurabilir. Mesela bir insana ya hafiz niyetiyle koruma frekansı gönderildi diyelim. Eğer kişi duygusal olarak açılmamışsa bu koruma, kapanma, kabuk bağlama olarak tezahür edebilir. Yani içe doğru bir korunma başlar. Yani koruma değil aslında bir nevi yalnızlaşma olabilir. Bu yüzden şifa niyeti, bilgi kodlaması ve manevi uyum olmadan yapılan rezonans çalışmaları risklidir. Tasavvufi olarak manevi karşılığı olarak mürşit müridine zikir verirken bile kişinin haline göre verir. Yani müridinin haline, durumuna, manevi durumuna, ilmine göre verir. La ilahe illallah zikri bile bazen çok çekildiği zaman ruha üst üste çekildiğinde ağır gelir. Eğer hazırlık yoksa tabii. Evet, hadis-i ayet olması lazım. İbadette yani normalde güç yetiremezsiniz diye. Bununla ilgili bir hadis olması lazım. Şu an hatırlayamadım ama hatırlayınca tekrar inşallah bunu en azından açıklama kısmına yazarım. Evet. Çok ibadet edeyim dersin ama daha çok ibadet ettiğinde bir yerden sonra bunun imtihanı biraz daha ağır olur ve bir yerden sonra bıkkınlık gelebilir. O yüzden dolayı güç yetiremeyebilirsin ibadete. O yüzden ortalama neyse, orta hal neyse
Allah bize neyi emrettiyse, Efendimiz Aleyhisselam bize neyi örnek olarak ve neyi gösterdiyse, öğrettiyse ona göre hareket etmek lazım. Uç noktada olmamak lazım, alt noktada da olmamak lazım. Evet, Hazreti Mevlana der ki, her hakikat her kulun kalbinde aynı çiçeği açmaz. Suyu verirken toprağın cinsine bak diyor. Her toprağa aynı su verilir mi? Verilmez. Aynı şekilde insan için de böyledir. Sonuç olarak frekans şifa değildir. Frekans şifaya niyetli bir taştır. Onu yerli yerine koymazsan bina değil yıkım olur. Yani yardımcıdır, taşıyıcıdır. Bu yüzden cihazlar rehbersiz kullanılmamalı. Her enerji uygulaması bir manevi hazırlık, bir dua niyeti, bir kodlu gönderim ve bir kontrol mekanizması ile yapılmalıdır. Siz her gün sabah namazından sonra ve akşam yatarken dua edersiniz. O ayrı bir olay. Ama bir de böyle direkt niyetli bir gönderim vardır. O çok farklıdır. Aksi halde şifa yerine bu sefer zarar vermiş olabilirsiniz. Gerçekten şimdi gelelim, dua eden kişi bir başkası için esmaları okuyorsa şifanın iradesi kimdedir? Görev kimdedir? İcraat nasıl tecelli eder? Yani şifanın iradesi kimdedir? Bu soruya inşallah Kur'an, hadis, tasavvuf ve esma tefekkürüyle cevap verelim. Ve dersimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet, şifa iradesi kimdedir? Şuara suresi 80 ayette ve o Allah şifa verendir. Hazreti İbrahim böyle der. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Cevap olarak şifa iradesi sadece Allah'tadır Celle Celaluhu. Dua eden kişi vesiledir, kanaldır, niyet taşıyıcısıdır. Şifa ise Allah'ın Ya Şafi isminin tecellisidir. Esma zikreden bir kişi Şafi ismini davet eder. Ama o ismin nerede, ne kadar, ne zaman tecelli edeceğine yalnızca Allah karar verir. Peki ikinci olarak dua edenin yani okuyanın vazifesi burada nedir? 1. Niyet etmek ve temsil etmek. Dua eden kişi muhatabı için bir tür ruhsal elçi olur. O kişi için rahmet talep eder, şifa kapılarını çalar. İkincisi esma ile anahtarı çevirmek. Esma zikriyle ilahi isimlerin frekansı kalpten niyetle yönlendirilir. Bu ilahi kapıları çalma eylemidir. Ama o kapının açılması şahsa değil, rahmeti ilahiyeye bağlıdır kardeşlerim. Ben kulumun zannı üzereyim der kutsi hadiste. Yani dua eden kişi Allah'ın cevap vereceğine kesin inanmalı. Acaba duam kabul olur mu? Olacak mı? Ettim, oldu, olmadı. Bekledim, yaptım. Defalarca dua ediyorum, olmuyor. Bu düşünceler içerisinde olursa hiçbir şey beklemeyin. Üçüncüsü edep ve teslimiyetle aracılık etmek. Evet, buradaki en önemli şey edep ve teslimiyet. Kendini şifa veren zannetmez. Yani burada kendinizi şifa veren olarak düşünmeyeceksiniz. Ben okudum, şifa olur diyemez. Diliyle okuyan, kalbiyle teslim olan, ruhuyla yalvaran olur. Peki okunan duanın icraatı yani işlemesi nasıl olur? Bu çok ince bir noktadır kardeşlerim. Ve 3 aşamada düşünelim bunu. Birincisi niyet alanı. Dua edenin kalbinden çıkan niyet bir enerji ve bilgi alanı oluşturur. Tasavvufta buna kalbi teveccüh denir. İkincisi esmanın frekansı. Okunan her esma veya ayet bir nur frekansı taşır. Bu frekans hedef kişiye niyetle yönlendirildiğinde o kişide bir rezonans kapısı açar. Bugünün tabiriyle. Misal olarak Ya Rahim okunduğunda kişinin iç aleminde şefkatle onarım başlar. Yine üçüncüsü bu icraatın işlemesindeki üçüncü aşama ilahi icazet ve ruhsal kabul. Şifa anında da olabilir, zamanla da gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın
kaç yıl boyunca Allah'a tevekkül ve teslimiyet içerisinde dua ettiği ve sonra şifanın öyle bir geliyor ki gençleşiyor ve sonunda. Kişinin burada ruh planında o hastalık bir imtihan görevi görüyor olabilir gecikiyorsa. Şifa başka bir hale veya ahirete bırakılmış da olabilir. Siz dua edin, icabet benden diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresi 186. ayette. Demek ki dua icraatı başlatır. Tamamlayan ise Allah'tır. Özet olarak bunu tekrar konuşacak olursak aşama aşama niyette dua eden kişi sorumlu olan kişidir. Niyet eden, dua eden kişidir. Burada ne olur? Ruhsal bir yönelim yapmış oluyorsunuz. Yine dua eden kişi ne ile dua eder? Zikirle. Evet. Burada da esma frekansı çağrılır ve sonucunda ne olur? Şifa hali başlar. Bu da sadece Allah'tandır. İlahi iradeyle olur. Bunu tasavvufi bir temsil olarak düşündüğümüzde dua eden kişi elinde nurdan bir anahtarla rahmet kapılarına yönelir, kapıyı çalar, ağlar, yalvarır ama kapıyı açan yalnız Allah Celle Celaluhu'dur. Dua eden kul şifanın sebebi değil, şifaya sebep olan duanın niyet taşıyıcısıdır. O sadece Esma-ül Hüsna'yı okur, ilahi kudret okunanı yaratır biiznillah. Evet kardeşlerim, burada okuyan kişi nerede? Yani kulun konumu nedir? Bu çok önemli. Kul sadece talep eden, yönelen, okuyarak Allah'a sığınan bir halife konumundadır. Okuyan zikir ve duada yani fail, yapan gibi görünür ama aslında vesile olandır, sebeptir. Sen atmadın, atan Allah'tı. Enfal suresi 17. ayeti hatırlayın. Zikirde de durum aynıdır. Sen okumadın, okutan Allah'tı. Kalbini yönelten, esmayı dillendiren O'dur. Okuyan ayna olur. Yansıyan esmadır. Yansıtan Allah'tır ve selam. Evet, okunan ayet, dua veya celcültiye münacatı olarak baktığımızda bunlar nerede? Bu metinler lafız olarak kulun dilindedir. Mana olarak ise Allah'ın ilmindedir. Kur'an ayeti şifa ve rahmet olarak indirilen ayetlerdir. İsra suresi 82. ayet. Evet, ayet eşittir ilahi kelamdan bir nur kırıntısıdır. Ama onu okuduğunda Allah'ın kelamı senin sesinde tecelli eder. Esma ise her esma bir kudret, bilgi, irade, rahmet, azamet frekansıdır. Okuyanın niyetiyle ne olur? Rezonansa geçer. Celcülütiye münacatı da böyledir. Celcülütiyedeki tılsımlı kelimeler, harflerin sırrı, isimlerin enerjisi, zaman, mekan ötesi boyutlara dokunan kapılar gibidir. Ama bu kelimelerin tesirli olma gücü onların kendisinde değil, Allah'ın o kelimelere izin verdiği ölçüdedir. Peki etki nerede? Tesir nereden gelir? Sorusu. Bu çok önemli. Ayet, esma, dua ya da celcülütiye kendi başına tesir etmez. Etki Allah'ın izin verdiği ölçüde, onun kudretiyle olur. Tasavvufta buna tecelli mertebeler denir. Tecelli zinciri yani bir, ilim eşittir Allah bilir, el-alim. İrade, diler, Allah diler, el-mürid. Kudret, yapmaya güç yetirir, el-kadir. Kelam, emrini bildirir, el-kerim. Halk, yaratır, el-halik. Tesir, etkiyi oluşturur, el-mü'min, el-müheymin. O halde güç nerede? Cevap tek kelimeyle. Güç Allah'tadır. El-kuvve ismiyle. Kul esmayı okur, ses çıkar, harf yayılır. Ama titreşimi yönlendiren Allah'tır. Kalbi açan O'dur. Şifayı veren sadece O'dur. Evet.
Şimdi gelelim tasavvufi yoruma. Kul okur, Allah işler. Kul çağırır, Allah cevap verir. Kul esmayı zikreder, Allah esmada tecelli eder. Ayet, dua ve tılsımlar sadece anahtardır. Ama kapıyı açan, evi açan ve içeri alan yalnız Allah'tır. Vesselam kardeşlerim. Şimdi diyelim ki insanın kalpten okuyarak çıkardığı ses veya sessiz niyet mi daha tesirli, yoksa bir cihazın kodlanmış olarak gönderdiği suni frekanslar mı? Bu soruyu cevaplamak için size 3 katmanlı bir hakikat yolculuğu inşallah anlatacağım. Birincisi, insan sesi ile çıkan frekans mı etkili? Evet, ama sadece ses olduğu için değil, kalbin rezonansı olduğu için. Sesli zikir ve dua. İnsanın sesi beden, zihin, ruh üçlüsünün birleştiği bir yankıdır kardeşlerim. Sesli okuma harf, nefes, niyet ve titreşim taşır. Kur'an okurken meleklerin bile huşu ile dinlediği ses sadece kelime değil, kalp enerjisidir. Onların duaları boşa çıkmaz, çünkü diller değil, kalpleri dua eder diyor Allah Resulü bir hadis-i şerifte. Ve sessiz zikir, kalpten okuma. Söz çıkmasa bile niyet titreşimi ledün aleminde yankılanır. Kalpten çıkan ya şafi yankısı bazen ağızdan çıkandan çok daha kuvvetlidir. İbn Arabi der ki, kalpteki niyet dilden önce seslenir Rahman'a. Ne kadar güzel. İkincisi, cihazın ürettiği suni kodlanmış frekans mı etkili? Biraz önceki insanın sesiyle olan frekans mı, yoksa niyetiyle olan frekans mı? Şimdi de cihazın suni kodlanmış frekansı mı etkili? Kısmen evet, ama sınırları ve riskleri vardır. Ne yapıyor bu cihazlar? Frekansı algoritmik olarak üretirler. Örneğin 528 Hz şifa frekansı gibi. Ancak bu frekanslar kalp, ruh, niyet ve teslimiyet yoktur bunlarda. Bilgisayar ortamında kodlanmış enerji dalgasıdır. Kişiye etki etmesi ancak şu şartlarda mümkün olur. Birincisi, beden sistemine rezonans uygunsa, yani fiziksel düzlem. İkincisi, kişi bu frekansa açık ve kabuldeyse, yani zihinsel psikolojik açıdan bir düzlem. Üçüncüsü, Allah o frekansa izni ve etkisini yazmışsa, yani ilahi takdirde yazıldı ise, ilahi izin var ise, ilahi düzlem diyoruz. Gelelim tasavvufi açıdan baktığımızda, insan sesi nefesten gelen bir sır taşır ve ona ruhumdan üfledim der Cenab-ı Hak Hicr suresi 29'da. Bu nedenle insan sesi esmayı seslendirirken ilahi ruhla titreşir. Cihaz bu derinliği taklit edemez. En ihtimalle yardımcı bir araç olur ama ana kaynak asla değildir. Sonuç olarak insan sesi kalpten gelen en etkili, en ruhsal frekansdır. Cihaz frekansı teknik bir destek olabilir ama asıl değildir. Şifa ancak Allah'ın izniyle gelir, frekans sadece vesiledir, ruh yoksa şifa da yoktur. Buna bir benzetme yaparsak, insan duası eşittir ruhu olan bir ok, cihaz frekansı eşittir uçurtma gibi yön verebilir ama kendi gitmez. Yine buna bir örnek vereceksek sevgi üzerinden, gerçek sevgi varlığın ruhuyla gelen bir bağdır. Mesela annenin sevgisi. Sevgi sadece bir his değil, vücut bulmuş bir feda oluştur. Bir anne yavrusu için uykusuz kalır, canını verir. Bu sevgi program değil, ruhun varlık diliyle yazılmış kaderidir. Annelik sevgisi ilahi bir yansımadır. Rahmet isminin yeryüzündeki tecellisidir. Rahim ismi annelikte görünür olur. İmam Gazali der. Bu sevgi biyolojik değil, sadece ilahi ilim ve ruh nefesiyle yazılmış ezeli bir bağdır. Evet. İkinci olarak yapay zeka ile programlanmış, yani makine ile programlanmış sevgi nedir? Yapay zeka algoritmalarla sevgi gibi davranabilir. Sarıl, ağla, tebessüm et, merhamet sözleri kullan,
komutlarıyla sevgi taklidi yapabilir değil mi? Ama bu duygu değil, veri temelli bir yanıttır. Yani ilahi olarak gelen bir şey değil. Fakat yapay zekada bu noktada ne olur karşılaştırdığımızda ruh yoktur, irade yoktur, benliğin fedakarlığı yoktur. Sevgi fedakarlıktır. Yapay sistem feda olmak için değil, işlevsel olmak için üretilir. Ve buradaki hakikat katmanı sevgi bir yazılım mı, kudret tecellisi mi diye baktığımızda sevgi yazılamaz. Taklit edilir ama yaşanmaz. Sevgi benliğini bırakma cesaretidir. Sevgi Allah'ın sıfatlarından yansıyan bir nurdur. Yapay zeka bu sevgiyi ne yapar? Canlandırabilir ama yaşatamaz. Çünkü sevgi ne ses tonudur, ne ile göstermedir, bir ilgi alanı oluşturarak kendini göstermektir. Sevgi ruhla kurulan mekansız fedakar bir bağdır. Evet, ruhla kurulan mekansız fedakar bir bağdır. Sonuç olarak anne sevgisi El-Rahman ve El-Rahim isimlerinin yeryüzündeki en parlak parıltısıdır. Yapay zeka sevgiyi taklit eder ama onun nurunu taşıyamaz. Sevgi bir yazılım değil, yaratılışın duasıdır ve bu dua Allah'tan gelir, ruhta yankı bulur. O yüzden İnsan temiz, kamil, Allah'a yakın bir, sadık bir dosttan gelen sevgi ve duanın etkisi şifa noktasında en etkili frekanstır ve çabuk işler. Ama bir makinede bu ruh ilahi bir frekans değil, kodlamalı, insanın üretimi olan bir şey olduğu için etkisi sadece yönlendirmedir. Bunun dışında herhangi bir şifa unsuru olmaz kardeşlerim. Yine gelelim doğa ve insan. İlahi yaratım olduğu için hatasız mı? Evet, fıtrat bozulmamışsa ilahi sistem kusursuzdur kardeşlerim. Doğa el-bedi, el-hakim, el-kayyum isimlerinin tezahürüdür. Hücrenin frekansı, suyun dalgası, kalbin ritmi hepsi ilahi emirle çalışan bir kodlama üzeredir. Kur'an da şöyle der: her şey onun ilminde kaderle sayılmıştır. Yasin suresi 12. Hata ne zaman olur? İnsan nefs ile karşılaşınca, doğru kelimeyi yanlış niyetle kullanınca, esmayı dünyevi hesapla zikredince, o zaman kul hata yapar ama esma hata yapmaz. Peki insan hata yapan varlıksa onun söylediği hak söz neden hata sayılmaz? İşte burası çok güzel bir sırdır. Kul hata yapar ama ağzından çıkan kelime hak ise o kelime artık onun değildir. İnsan ya Rahman dediğinde o ses Allah'ın bir ismini çağırır. Kul yanlış niyetle bile dese o kelimenin frekansı hakikate dayanır. Çünkü kelam hakkınsa kudret de hakkındır. Esmanın kendisi bir ilahi kod olduğu için yanlış kişiden çıksa da etkisi boşa çıkmaz. Ama şifaya dönüşmesi yine niyete, tevhide ve ilahi izne bağlıdır. Ve hakikat olarak baktığımızda söz seninse hata olur. Söz Allah'tansa senin dilinde okunan bile nur olur. Ve yine Kur'an der, onun kelimeleri tükenmez. Lokman suresi 27. Çünkü hak olan kelime kaynağında ilim ve kudret taşır ve selam. Bu dersimizde bu şekilde inşallah tamamlamış olduk kardeşlerim. Umarım fayda bulursunuz. Dua edin. Dualarınızı bekliyorum. Aynı zamanda yine kanalımıza destek amaçlı abone olun, beğenide bulunun ve paylaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sevgilerle.